Türkiye'de siyasetin temelinde bu sağ ve sol konusu ilk Türk siyasetine girdiğinde sizce doğru konumlandı mı? Yani aslında bununla ilgili çok çalışma var. Yani 1908'den 1925'e kadar bölmüşler bu aslında sol fraksiyonların Türkiye topraklarına giriş kısmını. 1925'ten 1960'a kadar bir süreç var. 60-80 arası ve 80 sonrası süreç var. 80 sonrası süreci bölmek çok kolay değil. Çünkü 2000'li yılların başına kadar farklı bir konum var. 2000'li yılların başından itibaren günümüze kadar farklı bir pozisyon var. Çok derin böyle tarihsel analize gerek yok. Şöyle söyleyelim aslında temelde sol fraksiyonlar Türkiye'ye girdi ama sanki batılılaşmanın biraz vicdan azabı gibi okundu. Yani içten içe bir çünkü sosyalizmin ya da sol fraksiyonların bazı çekirdek prensipleri vardır. Bunları değiştiremezsiniz. Aşırı batılılaşmış bir sol var Türkiye'de. Bu solun temeline de çok aykırı aslında. Yani serbest piyasa ekonomisi en azından ekonomik kalkınma modeli olarak benimsemiş bir sol var. Tuhaflık burada. İki, emperyalist olan Batı'nın bir takım kodlarını temel prensibe dönüştürmüş bir sol var. Bu da çok uygun değil. Çünkü sol fraksiyonun çıkışı liberal akımlara karşıdır. 1830'lu yılların sonuna doğru Marksizm öğretisi ortaya çıktığında solun temeli odur çünkü. Das Kapital'le tek tek açıklar hepsinin neden öyle olduğunu. Emperyal düşüncenin ortadan kalkması, liberal düşüncenin ortadan kalkması için bir direniştir aslında o. O direnişten yola çıkarak alırsanız eğer sol fraksiyonları dünya üzerinde gerçek sol bulmak mümkün değil. İşte bir kısmı böyle evrilmiş, değişmiş ama Türkiye'deki değişim biraz batıya öykünen, batı kodlarıyla okunan bir sol. Tabii batılılaşmanın vicdan azabı dedik, aşırı batılılaşma dedik. Bir taraftan da 1980'den sonra solun biraz halsizleştiğini görüyoruz. Yani 1980 sonrası ortaya çıkan tabloda sol hakikaten çok bu anlamda bile doğru okunmasa bile kendini sol fraksiyonda tanımlayan gruplar bir miktar dağıldı ve halsizleşti gerçekten. Şimdi baktığımız zaman sol içerisinde biliyorsunuz sosyalizm temeldir. Arkasından komünizm gelir. Bazı ütopist yazarlar da anarşizmi önceliklendirirler. En üst, tamamen otoritesiz bir toplum. Sosyalizm devletli bir toplum, geçici bir devlet konumu. Komünizm devletsiz bir toplum öngörür. Bütün bu sistematik yapı içerisinde eşitlik temeldedir ve halktır temelde olan. Fakat solun da önceliklendirdiği bir kesim vardır. O da evet, emek kesimi, işçi kesimi. Ya bu anlatılardan yola çıkarak Türkiye'de gerçek bir soldan bahsetmek pek mümkün değil. Radikalleşmiş sol var Türkiye'de bir dönem. Çok 60'lı yılların özellikle üzerine damgasını vurdu ve silahlanmış bir soldan bahsediyoruz. Ama dediler ki sosyalistler, sol fraksiyonlu gruplar biz devrimle yani ani bir değişimle bunu yapmamız mümkün değil. Yumuşak yumuşak yapalım. Adına da sosyal demokrat diyelim. Yani demokrasiyi kullanarak, seçimleri kullanarak, halkı ikna ederek bir sol rüzgarı estirelim istediler. Adına da sosyal demokrat dediler. Çin'de mesela Komünist Parti var şu anda ama adını şöyle tanımlıyor son 20 yıldır. Sosyalist serbest piyasa diyor. Ya sosyalizm ne demek? Serbest piyasa ne demek? Serbest piyasa o kapitalist doktrinin temelinde olmazsa olmaz liberty dediğimiz özgürlükçüler var. Ama bakıyorsunuz serbest piyasayı serbest bırakıyor. Yani serbest piyasayı önceliklendiriyor arasında. Karma ekonomiyi de karşılamıyor galiba değil mi bu? Yok, karma ekonomi yönetmenim uyardı. Biraz da Türkiye'ye özgü bir şey. Devletçi ekonomik kalkınma modeli. İthal ikameyi de karşılamıyor. Bakın bunların hepsi deneme yanılma ile pragmatist bir yaklaşım aslında. Yani pratikte ne lazım size kardeşim? Para yok, kapital yok, sermaye yok. Ne yaptılar kuruluş dönemi liderleri? Dediler ki sermayeyi devlet topluyor. Yatırımları biz yapalım, sonra devrederiz dediler. Ama bir taraftan da çıkarsa eğer bir tane kahraman, o müteşebbis yap dediler. Yani ister fabrika kur, ister çiftlikler kur. Serbest piyasayı da bir şekilde yok saymadılar. Karma ekonomik sistem zorunluluktan kaynaklanıyor. Ama solun Türkiye'de ortaya çıkarttığı tablo biraz karmaşık. İnsanlara aktarırken ben solcuyum, ben sol fraksiyonlu bir düşünce yapısına sahibim ya da bir parti kuruyorsunuz. Manifestonuzda halkçılık var. Devletçi ekonomik modeli var. Bir şekilde eşitlik var. Bütün mal ve hizmetler, hatta bütün üretim mekanizmaları devlette toplanacak. Odur ya solculuk. Devlet dışı bir takım özel mülkiyeti de dışlarsınız bu arada.
Şimdi bütün bu yapıların içerisinde bakıyorsunuz bizde o şekilde bir sol da yok. Yani artık bağlamından kopmuş, kendini bir yerde konumlandırmak için romantizme dönüşmüş bir sol fraksiyon grubu var. O zaman temelini Şimdi bakın, anlatamayan bir şeyden bahsediyoruz ya değil şimdi mi? ben solcuyum diyene sorun. Solculuk ne demek? Doğru Onu düzgün soracaktım. anlatamaz. Yani dedim ya bakın her bir ideolojinin çekirdek prensip mekanizması var. Zaten ideoloji bu. İdeolojiyi değiştiremezsiniz. Teorileri değiştirirsiniz ancak. Hocalarım çok iyi bilirler. İdeolojinin çekirdek prensipleri üzerinden kurgularsınız siyasal hayatınızı. Ona göre halka inersiniz. Dersiniz ki ben artık üretim işini ben alacağım. Devlet olarak ben yöneteceğim. Yani işte Rus Sovyetler Birliği döneminde kolhozlar ve solhozlar vardı. Çiftlikler, hayvan çiftlikleri, tarım arazileri hep devletin malıydı. Memurlar çalışırdı çiftliklerde. Düşünebiliyor musunuz? Memur bir genel müdür atanıyor bir tane çiftliğin başına. Bütün o süt ürünleri vesaire hayvansal ürünler ondan soruluyor. Maaş alıyorsunuz. Bir kar durumunuz yok. Bütün ürünü devlet alıyor. Belli bir kar payıyla halka aktarıyor. Sağlık ücretsiz, ulaşım ücretsiz, barınma ücretsiz, ısınma ücretsiz, ilaç ücretsiz. Yani bunların hepsini devlette topluyorsunuz ve devlet bunları tekrar halka aktarıyor. Var mı bizim sol fraksiyonlu gruplarda şu anda böyle bir mantık? Yok. Evet. O zaman bir romantizm ve ikna ettikleri bir grup için yapıyorlar bunu tahmin ediyorum. Ama gerçek sol yok. Tarihsel süreçte gerçekten Türkiye'ye sol 60'lı yıllarda doğru düzgün girmiştir. O da zaten 80'li yıllarda dediğim gibi bir şekilde kırılmıştır. Ama şunu söyleyelim son olarak. Dünyada sol üzerinden okunan partiler var mı? Tabii ki var. Çin hala içeride yani iç işlerinde Komünist Parti'yi kullanıyor. Rusya Federasyonu devletçi bir yapı, ağırlıklı bir devlet yapısı var şu anda. Dolayısıyla sola yakın bir fraksiyonu hala da sıcak tutuyor. Küba aynı şekilde, Kuzey Kore benzer. Fakat bu sol fraksiyonların tamamı bakın biraz otoriterliğe geçmiş. Evet. Hatta oligarşiye dönüşmüş. Bazı yerlerde totaliterlik de gözüküyor. Kuzey Kore'de mesela totalci. Herkese bir şekilde müdahale etmeye çalışıyor yaşayan her bireye. O yüzden solun ilerleyişi bir miktar sanki otoriterleşmeye hatta biraz diktalaşmaya ya da sonuçta totaliter bir hegemonya kurmaya doğru giden bir süreç var şu anda dünyada. Tabii kaçamazsınız. Bu küreselcilerin ortaya koyduğu o kadar çok tatlı doktrinler, o kadar güzel ideolojiler hatta teoriler var ki Batı kaynaklı. Bir kere mal ve hizmetlerin artık dünyada serbest dolaşımı kaçınılmaz. Bakın Çin bıraktı. Şey de bıraktı, Rusya da bıraktı. Mal alıyor, mal satıyor. Dışa aktarımla zenginleşmeye çalışıyorlar. Bir kere bu kalkınma modeli, sosyalist model bitti. Bunun üzerinden bir şey yapamazsınız. Mesela ne zaman da hatırlamıyorum. Hocalarım yardım etsinler o konuda. Bir danışman çıktı. Neydi adı? Cumhuriyet Halk Partisi'nde yabancı bir danışman. Değil mi? Bir ekonomik şey belirledi ona. Model vardı. Model belirledi. Bakın liberal model. Sen Cumhuriyet Halk Partisi, Sosyal Demokrat Parti. Dolayısıyla hem demokrasi hem sosyalizmi yan yana getiriyorsunuz. Eyvallah bir şey demiyorum. Ama okunan manifesto özellikle kalkınma modeli açısından liberal. Hem de aşırı liberal. Nasıl okutacaksınız bunu, halka aktaracaksınız? Halkımızın da bunların detaylarını bilme şansı da pek olmayabilir. Birkaç küçük gruplar hariç. O zaman sol hikayesi okumayın. Bu denendi. Yani Karl Marx bunu yaparken aslında İngiltere'yi düşündüm model olarak. Çünkü sanayi orada başladı. İlk işçi sınıfı orada oluştu. Emek sınıfı orada oluştu. Kır, köy, daha doğrusu kır, kent tipi göç orada oluştu. Gettolaşma orada oluştu. Üretim orada çünkü. Onların haklarını korumak için Alman sosyolog oturdu, bir çalışma yaptı. Friedrich Engel'le beraber. Bir baktılar bunu aldı. Lenin Sovyetler Birliği'nde uygulamaya çalıştı. Yanlış bir yer çünkü sanayi yok orada. Evet. Köylü dışarıda, entelijansiya dışarıda, bürokrat dışarıda. Kim var içeride? Daha doğrusu internasyonel bir işçi sınıfı var. Ya bu yaklaşım Sovyetler Birliği'nde uygulandı ama 91'de iflas ettiler. Hem de net iflas. Hatta toprak kaybına uğradılar. Onun için gerçek anlamda sosyalist modelin uygulanması şu anki küresel şartlarda pek mümkün gözükmüyor. Bu hikayeden yola çıkarak hala Türkiye'de taban yakalamak ancak batılılaşma yalanlarıyla, yalan çok ağır oldu belki ama geri alayım onu, batılılaşma doktriniyle böyle harmanlayarak bir solculuk hikayesi okursunuz. Ancak öyle yaparsınız. Yani şimdi batılılaşma güzel, tamam, çağdaş model orada çünkü.
Çin'de yok mu çağdaş model? Doğu'da yok mu böyle bir model? Japonya nerede? Ya da ne bileyim işte bazı Slav devletlerinde yok mu? Var. Yani Doğu'da ve Güney'de modeller çıkmaya başladı şu anda. Yeni. Yeni modeller çıkmaya başladı. Modeller ve geçerli modeller şu anda. Ama küresel dediğim gibi hegemonyanın ortaya koyduğu bu ekonomik kalkınma modeli, kültürel kod ve kompleksleri, hatta güvenlik mimarisi, bunların hepsi Batı modelleri. İttifaklaşma örneğin Batı'dan çıkan bir model, güvenlik modeli. Tabii Türkiye'de iki taraftan seçme şansı çok fazla olmadığı için Batı'ya öykündü, oraya yaslandı. Şartlar onu gerektiriyordu 50'li yıllarda özellikle ya da 23, 24, 25'li yıllarda. Ondan sonra baktılar ki Batı modeli tamamen Türkiye'nin kendi kodlarıyla, bugün için söylüyoruz bunu, uyumsuz noktalar var. Tabanda karşılık bulmayan bir takım uygulamalar var. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 yıldır ortaya koyduğu şey şu: bu aykırı kodları ayıklamak. Çünkü ayıklayınca rahatlıyor Türk halkı. Ya senin kültür kompleksinde böyle bir davranış kalıbı yokken sen bunu olduğu gibi cebri bir değişim modelini dayatamazsın Türkiye'ye. Zaten olmadı bakın. Tutmadı. Tutmadığı için de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu o 100 yıl modeli var ya, vizyonu. Maddeleri teker teker okuyun. Bu aslında bizim 100 yıldır yapmaya çalıştığımız, iyi veya kötü niyette fark etmez, bu stratejik vizyonun tadilatıdır, düzenlemesidir. Olması gereken kısmıdır. Ya bakın, inanç meselesinde bile Türk toplumu bölündü. Laikler, anti-laikler diye. Böyle bir dünya var mı? Bunu nasıl görebiliyorsunuz siz? Çünkü bunu birileri istiyor. Ya geçmiş kodlarına, yani ailevi kodlarına ya da ne söyleyeyim, anne babasının, onun da büyüklerinin yaşadığı yaşam tarzına tırnak içerisinde ihanet edip onu beğenmeyen, benimsemeyen nesiller çıktı ortaya. O kadar çok batıcı modeller içimize işledi ki, de bunun mekanizmaları var. Çok güzel medya, çok güzel bir model, mekanizma, ya da ne bileyim kanaat liderleri, güzel bir model. Ya da batıdan buraya aktarılan bir takım hikayeler, çok güzel hikayeler, kalemi kuvvetli yazarlarımız da bunları topluma yaydılar. Ama batıcılık adı altında yapılan çalışmalarda Türk toplumunun gerek Türk geleneklerine, gerek inanç sistemlerine uyumsuz olanları son 20 yıldır ayıklama çabası var, düzeltme çabası var, tanzim çabası var. Bütün bu çabaları görmezden gelemezsiniz. Bunun içerisinde en ufak bir yaşam tarzı, gündelik yaşam tarzı içerisinden bakın, doğrudan stratejik ve politik seviyelere kadar, hatta sistemik seviyeye kadar uzanan bir seviyeler var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi ulusüstü ve batı çıkışlı normlara bile, ulusüstü yapılara bile eleştiri getirebiliyor. Çünkü uygun değil, uymuyor. Bunu kabul edemeyen kemik bir kadro var Türkiye'de. Bunun aydın bir kesim var. Bir de bundan nemalanmış, zenginleşmiş, artık tuzu kuru bir tabaka var. Onlar o serveti, o birikimleri o sayede yaptılar. Şimdi o değişir, normalleşirse Türkiye yer, eldeki mevcut Gidecek. birikimler gidecek. Korkuyorlar. Musluklar patlıyorlar. kapanacak. Tabii. Bunların da miktarı 4 taneden bir tanesi. Yani 4'te 1. Şimdi 4'te 3 var karşıda ya. Anadolu'da insanlar hala yaşıyor. Köylerimiz var, kasabalarımız var, kentlerimiz var. Ve bir bölgede kendini farklı etnik grupla tanımlayan insanlarımız var. Zenginliklerimiz var. Çünkü biz Osmanlı'dan kalan bir devletiz, devam eden bir devletiz. Sen 1923'te küt diye bıçakla kesip geçmişten gelen bir takım Toparlayalım hocam. şeyleri yapamazsınız, yok sayamazsınız. Bütün bunların hepsini tarihsel süreçte incelediğiniz zaman Türkiye'deki sol, tekrar söylüyorum, biraz kendi öz çekirdeğinden kopmuş, batı merkezli yürüyen şeyler. Mesela İngiltere'de İşçi Partisi var. Muhafazakar Parti de var. Almanya'da Muhafazakar Parti var. Hristiyan Demokrat Partisi var. Yani onlar kopmuş mu kodlarından? Ama bizde böyle bir parti kurulsa, bu tarz partiler kurulsa hemen bir şekilde batı dışı, batı karşıtı, çağdaş dışı, çağdaşlık dışı falan gibi Eleştirilere maruz kalıyor. etiketlerle itibarsızlaştırmaya çalışıyor. İkinci Bu düzeldi. sınıf, üçüncü sınıf belki de gösterilmeye Bu çalışıyor. düzeldi ama bakın, Evet. çok güzel düzeldi hem de. Daha güzel normlar ortaya çıkar diye tahmin ediyorum. Ya benim anlam